Evet efendim, 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz kişisel gelişim uzmanı Gönül Ayçin Niziplioğlu. Gönül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey, teşekkür ediyorum. Evet, Gaziantep'ten geliyorsunuz. Gaziantep'ten geliyorum. Bir sürü selamlarla geliyorum size. Evet, teşekkür ederim. Ben de aslen Gaziantep'li olduğum için bir hemşerimi ağırlamaktan gerçekten onur duyuyorum. Kulağımız çınladı, biz geldik hemen Fatih Bey buraya. Teşekkür ederiz efendim. Bugünkü konumuz EFD tekniği. EFD tekniğinden biraz bahseder misiniz? Nedir? Biraz detaylı açıklamanızı isteriz. Canlı yayınlarda yaptığımda da işte EFT ile ilgili bir canlı yayın yaptığımda hemen şöyle oluyor. EFT'yi kim bilmiyor ki, para gönderme, ama EFT'nin açılımı duygusal özgürleşme tekniğidir aslında. Hı hı. Onun İngilizcesinden Türkçesinin dönüş halidir bu. EFT kısaltılmış olarak vurgulanır. Bir vuruş tekniğidir aslında. İğnesiz akupunktur yöntemidir. Taç çakranızdan başlarsınız, baş bölgenizden, alın bölgenizden, yüzünüzden ve bizim vücudumuzda olan ve bize enerji akışını sağlayan, blokajları ortadan kaldıran, ruhumuzdan bedene yansıyan kirliliklerin ya da problematik duyguların aslında açılımını sağlar ve rahatlarsınız. Bu sebeple de adı özgürleşmedir. Duygunuzdan kurtuluyorsunuz. Anılarınızı unutmuyorsunuz ya da duygularınızı unutmuyorsunuz. Hafıza orada kayıt ediyor bunu. Ama aynı duyguyu aynı yoğunlukta hissetmiyorsunuz. Anlık duygulardan bahsediyorsunuz Gönül Hanımcığım. Aslında keşkelerimizden, pişmanlıklarımızdan, öfkelerimizden, kızgınlıklarımızdan, nefretlerimizden, çocukluk travmalarımızdan bahsediyoruz. Yani hiçbir şey anda bizi hasta etmiyor. Ruhumuzun bütününden bedenimize yansıyan rahatsızlıklarda bazı tıkanıkla işte tansiyonumuz oluşuyor, şekerimiz oluşuyor ama bunların hepsinin bir oluşum süreci mutlaka var geri planda. İşte bu konuşmak isteyip de konuşamadıklarımız, susmak zorunda kaldıklarımız, annemiz, babamız, ablamız, o biriken tüm vücudumuzdaki meridyenleri tıkıyorlar bir müddet sonra. Orada akış olmadığında mesela bir çocuğun öfke patlamasını buna örnek olarak verebiliriz. Anne hayır diyor, baba hayır diyor, olmaz diyor, sürekli uyaranlar veriyorlar ve çocuk bir öfke patlaması. Vücudumuz da böyle bizim. Aslında bir elektrik, bir titreşimsel bir akış gerçekleşmediğinde orada yoğunluk oluyor ve bizi o noktada, hangi noktada tıkanıklık varsa orada patlatıyor. Buna girmişken EFT ne işe yarıyor? Yani biraz başladınız ama böyle detaylı bir şekilde. EFT öncelikle duygu durumumuzu azaltıyor. Yani siz çok basit örneğiyle işte bir arkadaşınıza çok kızdınız size yalan söylediği için ve her durumda o duyguyu tekrar tekrar hatırladığınızda aynı kızgınlık, aynı öfke, belki de aynı kırılganlık, nefretle hissediyorsunuz. O duyguyu hissetmiyorsunuz. Buna başlarken de zaten o ana noktanızdaki duyguyu alıyoruz. O duygudan sonra devam ediyoruz. Siz bu turları yapmaya, EFT vuruş tekniklerinin turlarını yapmaya bir reçetedir bu. Başladıktan sonra size tekrar soruyoruz ve artık duygunuz kalmıyor. Artık ona aynı duyguları, aynı öfkeyi, aynı kızgınlıkları ya da keşkelerinizin, pişmanlıklarınızın birer deneyim olduğunu görmüş oluyorsunuz. Aynen. Peki neyi tedavi eder EFT? Kaygı bozukluğunu, korkuları, panik atağı, stresi, güvensizliği, başarısızlık duygusunu, geçmiş ve gelecek kaygılarını, bolluk bereket bilincini. Kendi öğrencilerime de hep şunu söylüyorum. Sadece geçmiş yaşamlar olarak öğretilmiş bir duygu üzerinden devam etmeyin. Çünkü geçmiş ya da gelecek madde dünyasında sadece bize ait. Yani başka bir durumda aslında zaman kavramı yok. Her şey anda gerçekleşiyor. O yüzden bu andaki geleceğe de EFT yapabilirsiniz. Param olmayacağına inanmama rağmen. Bir kere olumsuz kelime. Evet. Mesela bir şey söyleriz. Arkadaşımız der ki, biliyor musun bir araba almayı çok istiyorum der. Siz hemen şöyle cevaplar. Neden olmasın ki? Şimdi olmasın cümlesini koydunuz oraya. Akışta Türkçe olarak mana bize olmasını istiyorum diyerek gelir ama siz orada olmasın mesajı koyarsınız titreşimsel olarak. Şimdi olmasını istiyorum demekle onun arasında bir fark yok. Birazcık cümlelerin yerini değiştirdiğimizde aslında ruhumuzu dinlendiriyoruz. Ruhumuz hiçbir zaman nefretten, öfkeden, kızgınlıktan beslenmiyor. Biz sevgiyle varız, ışıkla varız. Yaratılışımızın öz kaynağı o.
İçimizdeki çi o. Biz ilk cinayete çi ile başlıyoruz. Kendimizden başlayıp bütüne yayılıyoruz. Kesinlikle. Peki efendim, EFT tekniği nasıl uygulanıyor ve tekniğin temeli kaç adımdan oluşuyor? 5 adımdan oluşuyor. Bu 4 adım da olabilir. Orada danışanınızla karşılıklı konuşmanızla alakalı bir durum oluyor. Ama ben öncelikle örneğin Burcu Hanım'ı bana geldiğinde duygusunun ne olduğunu öğreniyorum. Duygunuzun ne olduğundan sonra ben size diyorum ki bu duyguyu tekrar et. Tekrar ederken vücudunun neresinde hissediyorsun bu duyguyu? Karnında, kalbinde, nerede hissediyorsan sıcaklık, soğukluk olarak. Ve siz bu teknikteki sistemde önce puanlamaya başlıyorsunuz. Diyorum ki 1'den 10'a kadar bir puan verin. 10'la başlıyorsunuz. 9'la başlayabilirsiniz, 8'le hiç fark etmez. Sonra vuruş tekniklerine geçiyoruz. Önce hassas bölge dediğimiz şu bölgeyle başlıyoruz. Bu bölgenin hassas bölge denmesinin sebebi biraz ovalamaya başladığınızda acır. Burası bizim hassas bölgemizdir. Bu noktayla o cümleyi tekrar ederken vücudunuzda hissettiğiniz o duygu yayılmaya başlar. Puanladınız. Tepe çakranızla başlarız. Minik minik vuruşlar. En az 5'ten fazla 10 kere ilk etapta vurmaya çalışmak lazım. İki kaşımızın arası, göz kenarlarımız, göz altımız, dudağımızın üstü, çene altı, parmak uçlarımızın tam tırnak birleşimlerini. Fakat yüzük parmağını atlarız. Serçe parmağına geçeriz. Karate bölgemize vuruş yaparız. Neden burayı atlıyoruz? Buradaki gamut prosedürünü uyguluyoruz. Yani şuradaki bir noktaya dokunuyoruz. Şu noktaya dokunarak aslında gözler yukarı, gözler aşağı, rakam olarak 1'den 10'a kadar saymasını istiyoruz. Tekrar gözler aşağı yukarı sağa sola, tekrar bir sayı ve tekrar bir düzene dönüyoruz. Vuruş ve en sonunda tekrar hassas noktayla duygusunu soruyoruz. Bir sıralaması var ama bu her zaman böyle olacak diye bir sıralama yoktur. Yani siz de danışanınızla ona göre yol alırsınız. Hiçbir şekilde öğrencilerime de eğitim verirken EFT'nin nasıl olduğundan bahsederken sadece EFT ile değerlendirmeyin. Bir sürü tekniğimiz var. O teknik içerisinden gelin. Kendime yapıyorum. Ben ayrıca özel bir kolejde de çalışıyorum. Bir durum olduğunda ya da işte trafikte bir aksilik olduğunda çok mutluyum, çok sakinim, kendimi çok seviyorum, kendimle barışığım. Her şey yolunda, hiçbir şey problemli değil. Gayet güzel, trafik açısı. Hemen kendime de hiçbir sırayı uygulamadan çok hızlı tekrar cümleleriyle de yapıyorum bunu. O yüzden aslında bunlar saklanılıp böyle çok da böyle ücretleri çok mukabilinde yüksek değerlerde verilecek eğitimler gerçekten değil. Çünkü bir hizmettir aslında bu. Benim en çok yaptığım ücretsiz çalışmalardan biridir EFT. Hele ki çocuklar konusunda. Biraz astrolojiden de kadın ve çocuklara çalışmam gereken bir şironum var benim. Onu hiç ihmal etmiyorum. Özellikle çocuklar konusunda, sınav ve kaygı bozukluğu yaşayan çocuklar konusunda, hele bu LGS ve üniversite sınavlarına hazırlanırken öğrencilerimle birlikte ücretsiz çok fazla yapıyorum bunu. En fazla 100 kişiyle hemen alıyoruz. Birkaç vuruş, tekniği öğrenmiş oluyor zaten. Benim ona daha sonra bir şey, onu öğrenerek kendine o doğrulama cümlesiyle yapabiliyor onu. Ben bu kısmını çok daha fazla seviyorum. Diyorsunuz ki bilgi paylaştıkça güzel aslında. Ve şifalanır. Evet, kesinlikle. Siz başkasına dokunduğunuzda biri de size dokunacaktır. Çünkü sarmal böyle. Biz pandemide bunu çok iyi gördüğümüzü düşünüyorum. Sizin maskeniz beni, benim maskem sizi korudu. Asla benim taktığım maske beni korumadı. Evet. Yani biz aslında bize gidersek, benden bize gidersek faydalı oluyoruz. Çok doğru söylediniz. Çoğalmamız için Kesinlikle. çoğaltmamız gerekiyor. Kesinlikle hocam. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Vallahi Hakikaten ağzınıza sağlık. Çok sağ bu olun. konuyu yani o kadar detaylı ve hoş anlattınız ki Çok teşekkür ederim. verimli oldu. Çünkü çok severek, kendim de çok severek hayatımda kullanıyorum. Hiç kimse hayatında kullanmadığı bir şey karşıya doğru ya da böyle gerçekten bir sonuca gidebileceğini, anlatabileceğini de düşünmüyorum. Uygulamak Kesinlikle. gerekiyor. Çok sağ olun. Evet efendim. Kişisel gelişim uzmanı Gönül Ayçin Niziplioğlu bizlerleydi. Bize çok değerli bilgiler verdi EFT tekniği hakkında. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.